kritik bir dönemde yaşadığımızdan dolayı bazıları, belki epey insan, işin içinden sıyrılmak için arkadaşlarının aleyhinde konuştular. Olmayacak şeyler. Önlerine yazılıp konan kağıtlara imza atma mecburiyetinde bırakıldılar. Hücre dediler, sopa dediler, ilaç içirme dediler, bu kağıda imza atma dediler. Bu mevzuda tercihini yanlış yapanlar oldu. Tercih edilmesi gerekli olan hücreydi, belki ilaçtı, belki dövülmeydi, belki ağzın burnun kırılmasıydı, kafanın yarılmasıydı. Bunlar sana sevap kazandırırdı, ona sevap kazandırırdı. Ama bir müminin aleyhinde konuşma, yapılan şey imza etme, iftiraydı, buhtandı, günah-ı kebairdi. Bunu bilerek yaptıysa, yapmada da mahsur görmüyorsa, zavallı İslam yolunda farkına varmadan kafir oldu. Günah-ı kebair tövbe ile zail olur. Fakat yaptığı şeyi, gıybeti, iftirayı, buhtanı bir mahsursuz şeymiş gibi, hem de böyle sürekli tekrar edip duruyorsa, mahsursuz şey. 5 vakit namaza 5 de ilave etse, 10 vakit namaz kılsa, yine kafir, yine kafir, yine kafirdir. Ve küfür, insanın o ana kadar yaptığı amelleri alır götürür. O esnada ölse, öbür tarafa taşıyacağı hiçbir şey yoktur. Böyle kritik bir dönemde, atfı cürüm, hukukta geçen bir tabir, İnsanların başkalarını suçlamakla işin içinden sıyrılma gibi bir kompleks vardır. Atfı cürüm. Birini karalarsak biz işin içinden sıyrılırız. Hasımlar da esasen onu istemektedirler. Hafizanallah. Böyle bir dönemde gıybet çok olur. Hele bir de hususi kendini gıybete adamış zift bir medya varsa, bunların radyoaktif tesiri bütün topluma sirayet eder. Alfası olmasa bettası, bettası olmasa gamması, bütün kalpleri ifsad eder, kirletir, farkına varmadan. Bir yalan böyle herkes tarafından konuşuluyorsa, kahvedekinin mevzu olmuşsa, lokaldekinin mevzu olmuşsa, pastanedekinin mevzu olmuşsa, hatta camide, şadırvan başında namazı bekleyenin mevzu olmuşsa, falanlar, filanlar, hainler, alçaklar, bayağılar, hafizanallah hiç farkına varmadan toplum bunları mahsursuz görmeye başlar. İşlene ahvale adiyeden bir hal alır. Ve dolayısıyla topyekün toplum zehirlenmiş olur. Buna duygu zehirlenmesi, düşünce zehirlenmesi denir. Ve böyle bir zehirlenmenin Allah'la münasebetinden söz edilemez. Resulullah'la münasebetinden söz edilemez. O söz edenler de esasen makyavalistlerdir. Mesela hem İslam derler, fakat onu kullanırlar. Ama iyi bilirler o şeyi. Biliyor musunuz, Lenin ve Troçki, daha sonra da Stalin neyi kullandılar? Karl Marx ve Engels'in sermaye ve emek arasındaki mücadeleyi kullandılar. Kendi dünyalarında. Çünkü toplum ona karşı duyarlı hale gelmişti. Biz emek verip de esasen arzu ettiği kadar bir şey elde edemeyen insanları harekete geçirirsek şayet, diğerlerinin aleyhinde olur. Bir Hristiyan dünyasında esasen, bir Ortodoks dünyada bu geçerli bir materyaldi. Onlar makyavelist bir mülahazayla hedefe ulaşmak için bu materyali değerlendirdiler. Müslümanlığı
nifak geçerli bir madde olsa, mesela başkalarını aldatma, kandırma, olmadığın gibi görünme. Bu defa işin serkarları o argümanı değerlendirirler. Bir yerde toplumda az buçuk İslami duygular gelişmişse, şöyle böyle camilerde cemaatin sayısı artmışsa bir zaman artmıştı. Şimdi azalıyor. 140'tan 120'lere düşmüş diyorlar. Uyuşturucu da ilk mektep talebelerine kadar inmiş diyorlar. Fakat o his sönmemiştir. O uyuşturucuyu kullanmış, yerde kıvrım kıvrım kıvranan insana sorsa ben Müslümanım der yine. Meyhaneden çıkana sorsan ben Müslümanım der. Namaz kılmayan birine sorsan caminin önünden geçiyor ben Müslümanım der. Bu duygu değer kazandırdığından dolayı bazıları bir dönemde sahi ve sermaye değerlendirilip Avrupa'da asırlarca sosyal mücadelelerin arkasında bu vardı. Bu mücadeleler Karl Marx'ı ve Engels'i harekete geçirdi. Kapital öyle yazıldı. Ve bunu daha sonrakiler yine sahi ve sermaye meselesi olarak değerlendirdiler. Bir gün Müslümanlık bir yönüyle şeklen, sureten herkesin benimsediği bir şeyse şayet, bu defa onlar hedeflerine ulaşmak için Makyavelistler, münafıklar da denebilir. Böyleleri münafıktır zaten. Ve münafık kafirden daha şiddetlidir. Ve onların bu yaptıkları nifaka dini kılıflar bulan, kalıplar bulan, mesela rüşvete hediye diyen, mesela iftira etmeye, buhtanda bulunmaya el harbu hut'atun diyen, bu bir savaştır, savaşta da esas ayak oyunu caizdir falan diyen insanlar, onların küfrüne iştirak ediyor demektir. Cenaze namazları kılınmaz. Onlara el açıp mezarlarının başında, musallanın başında dua etseniz, öbür tarafta Allah size hesabını sorar. İlahiyatçı da olsa, imam da olsa, müezzin de olsa, Diyanet İşleri Başkanı da olsa, Allah hesabını sorar. Neden? Çünkü münafıkın rüşvetine sen hediye dedin. Yalanına hud'a dedin. Aldatmasına ayak oyunu onun. El harbu hud'atun dedin. Bir yönüyle haramı gayri meşruyu makyavelist bir mülahazayla meşru göstermek suretiyle sen o sürülerin kafalarını bozdun. Bilmem neyin arkasından sürüklenip giden koyun sürüsü gibi arkasından sürüklenip gittiler. Evet, yalan raiç, hıyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Haçlı geldiği zaman gavur diyordun sen. Ona karşı ya Kılıç Arslan'ın, ya Alparslan'ın, ya Melikşah'ın, ya Nureddin Zengin'in veya Şiriguh'un veya Alparslan'ın arkasında kenetleniyordun. Duygu düşünce birliği içinde onlara karşı savaş veriyordun. Belliydi düşman, sen de belliydin. Senin bir çizgin vardı, kırmızı çizgin. Onların da kırmızı çizgileri vardı. Tehlike daha azdı. Ve aynı zamanda onlar günümüzün bazı münafıklarının yaptığı gibi karıyı kocadan ayırmıyorlardı. Evladı annesinden babasından ayırmıyorlardı. Yuvaları yetim bırakmıyorlardı. Hiçbir şeyden haber olmayan masum insanlar çok küçük nispetlere bağlanarak aynı telefon sistemini kullanmışsın diye zulme maruz kalma. İnanın ne Arslan Yürekli Rişar, ne Topal Filip, ne Frederick Barbaros bu türlü zulümler irtikab etmediler. Öyle zulümler irtikab edildi ki hafizanallah, Ebu Cehil yapmamıştı bunu. Amnufis yapmamıştı bunu. Bunları Müslüman bilerek arkalarından gitme, hafizanallah, öbür tarafta kafirlerle haşr-ı neşr olma gibi bir şey getirir. Benim esas meselem
iftira ve buhtanın bir hastalık haline gelmesi. Müminlerin arasına bile sirayet etmesi. Bakın, acaba ne yanlış yaptık ki biz? Falanların yanlışı, bugün bu iş başımıza geldi. Ali'nin yanlışı, Veli'nin yanlışı, Osman'ın yanlışı. Acaba bir kısım kimselere bir kemik assaydık, bu şeyler başımıza gelir miydi? Acaba bir yerde bu okula adlarını ve namlarını verseydik, bu iş başımıza gelir miydi? Demek suretiyle atfı cürümde bulunma ve bu işin önde gidenlerine gıybette bulunma, iftira etme. Gıybet zinadan eşittir. Ve gıybet günah-ı kebairler arasında sayılmıştır. Kur'an lisan-ı nezihiyle, o lisan-ı nezihine demek ki başka şey muktezai zahire mütabık değildi. Kardeşinin etini yeme diyor. Yani yamyamlaşma. Şimdi o işin radyoaktif tesiri şu uğursuz kitlelere aksedince, onun gamması onlara aksedince, onlar da oturup kalktıkları her yerde biraz da biz gıybet edelim falan diyorlar ve candan kardeşlerini suçlamaya başlıyorlar. Onu icat eden, üreten, sistemine uygun ortaya koyan, belli argümanlarla ifade eden insanlar tesir ediyorlar. Kahvedekine, lokaldekine, pastanedekine, camidekine, şadırvan başında kollarını sıvamış abdest alana, ezana icabet edene, Allahu Ekber dendiği zaman Allahu Ekber diyene. O da geliyor, gamma tesiriyle sirayet ediyor. Hiç farkına varmadan kalp ölüyor, ruh felç oluyor, sır kapısı kapanıyor, Allah'la münasebet kesiliyor. Mezar-ı mütarik bedbaht haline geliyorlar. Hareket eden ölüler haline geliyorlar. Bir insanın hayatiyeti kalbi ve ruhi hayatıyla alakalıdır. Kalbi ve ruhi hayatı olmayana diri denemez. Onun için Hazret, madem hakikat böyledir, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun derece hayatına yüksel diyor. Demek ki kalp ve ruhun derece hayatına yükselmek ancak kalben ve ruhen diri olmaya bağlı. Zehirlenmiş insanlar, Makyavelist'in etrafa saçtığı zehirlerle zehirlenmiş insanlar, bence bunlar ölü sayılırlar. Mezarı müteharrik, hareket eden ölüler demektir. Bunların tek bir şey istihkakları vardır. Allah kabul ederse başlarında durup ellerini kaldırıp ruhlarına birer Fatiha okumak. Ölmüş demektir. O camileri lebalep dolduran insanlar eğer böyle zehirlenmişlerse bunlar bütünüyle ölmüş demektir. Hafizanallah. Ve bu İslam dünyasının hususiyle zirve seviyede bazı İslam dünyasının hastalığı haline gelmiştir. Marazı haline gelmiştir. Dağul odalı Araplar diyor. Onulmaz bir dert. Metassas yapmış bir kanser, bir veba, bir taun yakaladığını alıp götürüyor. Nereye götürüyor? Kalpsizliğe, ruhsuzluğa, sırsızlığa, hafa gaybubetine, ahva gaybubetine, Allah bilmezliğe, peygamber bilmezliğe götürür. Hafizanallah. Böyle bir durumda dilimizi tutup belki bu türlü şeylerde sus, Allah dilini kurutsun senin, mümin kardeşin aleyhinde konuşma demek düşer bize. Kendini hizmete adamış bugüne kadar. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak çok şeylere muvaffak kılmış. Kendinden kimse bilmesin onu. Kullun min indillah. Hepsi Allah'tan. Ona binlerce hamdü sena olsun ki sizi, çoğunuzu böyle hayırlı hizmette aklımız ermediği halde istihdam buyurdu. Başka yerlerde istihdam buyurabilirdi bunu. Bir yerde bir çıraklık, bir yerde bir amelelik verebilirdi. Öyle değil. İlahi kelimetullah'ta.
Siz diliyordunuz, dileniyordunuz ve istiyordunuz. Allahümme âli kelimetallah. Diyor muydunuz, demiyor muydunuz? Allahümme âli kelimetallah. Fî külli enhâil alem ve fî külli nevâhil hayât. Dünyanın dört bir yanında, hayatın bütün birimlerinde. Minel bab ilel mihrab. Köy muhtarlığından zirvedeki insana, serkara kadar. وَاسْتَقْدِمْنَا فِي هَذَا الشَّأْنِ Ve bizi bu işte istihdam buyur. وَضَعْ لَنَا الْوُدَّ بَيْنَ عِبَادِكَ Kulların arasında da bu işi kabullenmeleri, hüsnü kabul göstermeleri için bize vüd vaz et. Arzda, semada uğradığımız herkes gönlünü açsın. Açtılar mı, açmadılar mı? Dünyanın 170 ülkesinde millet 20 sene, 25 sene, 30 seneye yakın bağrını size açtı mı, açmadı mı? Hiçbir şüphe onlarda olmadı. Nabzınızı tuttular, kalbinizi dinlediler. Hep istikamet solukları aldılar. Allah yaptı. Siz istediniz bunu, Allah da yaptı. Doğru bir yolda yürüyordunuz. Yapılması gerekli olan şey oydu. Yeryüzünde bir dikili taşınız olmayacaktı. Bir zırhlı araba derdiniz olmayacaktı. Bir villa derdiniz olmayacaktı. Arkanızda, önünüzde arabaların koşturduğu bir insan olmayacaktınız. Bunları hiç istemediniz. İstediğiniz bir şey vardı. Allah'ın namı celilin dünyanın dört bir yanında bayrak gibi dalgalansın. Namı celili Muhammed'i dünyanın dört bir yanında bayrak gibi dalgalansın. Onun gösterdiği o hedef tahakkuk etsin. Adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Ve siz bunu istiyordunuz. Allah da belli ölçüde bunu verdi. Bundan sonra o meseleyi tamamlama istikametinde. Yıkmaya çalışanlar, tahripkar, nefsini, aklını, mantığını şeytana kaptırmış insanlar. Yapılanları yıkmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Düşünün, sadece bir insanın celbi iadesi için bir tanesine 15 milyon teklif eden bir mantık, amnofis bunu yapmamıştır. Ve bunu yapanın kafir olmasında şüphe yoktur, inanın. Bir insan iadesi için milletin parasını, milletten topladıkları parayı, ekonomik krizlerin yaşandığı bir dönemde tek bir adamın iadesi için al sana bunu, yap onu. Uçağın düşerse onu da karşılamaya amade bulunuyoruz. Burada mahkemede bu meseleler görüşülüyor. Milletimiz hiçbir zaman bu ölçüde rezalete maruz kalmamıştır. Hiçbir zaman, İstanbul'u işgal ettikleri zaman bile bu ölçüde rezalete milletimiz maruz kalmamıştır. Şimdi bunun radyoaktif tesiri size de sirayet edeceği gayet normal. Siz de farkına varmadan atfı cürümde bulunuyor. Acaba başkalarını suçlarsak biz de bu işin içinden sıyrılabilir miyiz? Farkına varmadan. Bazıları tazik karşısında, bazıları da yapılan yanlışlıkları önde bu işi götüren insanlar hakkında gıybet gibi bir günah-ı kebair irtikab etmek, iftira gibi bir günah-ı kebair irtikab etmek, hafizanallah. Bir yönüyle icraat-ı ilahiyeye bazılarını ortak koşmak suretiyle şirke düşme manasında, hatta falan filan ölsün diye büyü yapma, 20 defa, 30 defa bazı kimselerin ölmesi için o serkarlar büyü yaptılar. El-işrakü billah ve sihr ve katlun nefs. Günah-ı kebairler sayılırken Allah'a eş ortak koşmak, melekler Allah'ın kızı demek, falanlar şunlar demek, müşrik bu. Ondan sonra adam öldürmeden evvel geliyor sihir. Onu da mahsursuz görüyor. 20 defa yapıyor, 30 defa yapıyor. İstemediği insan ölsün, meydan ona kalsın, dediği olsun, başka sesler kesilsin diye.
hiç farkına varmadan yaptığı şeylerle kafir oluyor. Kafirin arkasından giden de başının çaresine baksın. Siz Allah'ın izniyle, inayetiyle başınızın çaresine bakan insanlarsınız. O çıktı. Allahümme iştiyakan ila likaik ve ila likai habibik tunina biha en iştiyakı masivak. Allah'ım aşkını, iştiyakını, sana mülaka olma arzusunu bizi delirtircesine gönüllerimize at. Namı celilini dünyanın dört bir yanında bütün insanlığa duyurma adına ölelim, ölelim, dirilelim. Ölelim, ölelim, dirilelim. Ölelim, ölelim, dirilelim. Varsın başkaları sizin yapmak istediğiniz şeyleri yıkmaya çalışsınlar. Bir hesap günü var. Her şey bugünden ibaret değil. Yarın var. Öbür gün var. Öbür gün var. Bir gün var ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar atom ağırlığı şer yapmışsa onun karşılığını mutlaka görecektir. Onun için Allah'a gönül vermiş sizler hiçbir şeyden endişe etmeyerek, gıybete tenezzül etmeyerek, bazılarını suçlamak suretiyle bence teselli olma sevdasına düşmeyerek, yürüdüğümüz yolda Allah'ın izni inayetiyle dişimizi sıkıp aktif sabırla, hareket halindeki sabırla, kıpırdanma sabrıyla, şimdi ne yapılır? Şimdi ne yapılır? Şimdi ne yapılır? Ayağıma zincir vurdular. Ellerim var ya, ellerime zincir vurdular. Başımı hareket ettirmem var ya, boynuma zincir vurdular. Dilimi hareket ettirme var ya, dilim ağzıma fermuar vurdular. Gözlerimle gözlerimin irisini oynatarak bir şey ifade etmek var ya, hiçbir şey yoksa sükutla bir şey deme ifadesi var ya, buna kadar yolu var. Müminin yolu buraya kadar. Ne yaparlarsa yapsınlar, yürünen bu isabetli yolda, hak yolunda, peygamberler yolunda, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yolunda Allah yürümede sabit kadem eylesin sizi. Bugüne kadar yürüttüğü, sabit kadem kıldığı gibi Cenab-ı Hak bundan sonra dahi en küçük bir kaymaya maruz bırakmasın. Allahümme metaneten tuğnina biha enil ye'si ve zille. Allah'ım bize bir metaneti tamme ihsan eyle ki her türlü zilletten, her türlü yeisten, ümitsizlikten halas olalım, kurtulalım. Allah sizi sağlam yüreklerinizle kıyamete kadar payidar eylesin. Farkına varmadan sadece şahsını kurtarma adına 100 tane insanın adını veren insan oldu. Zaten böyle bir şey de yetiyordu. Onu da tanıyorum demek yetiyordu yani. Mesela bir şey diyeyim yani, neredeyse soyadı Gülen olan insanlardan dışarıda kimse kalmadı. Evet, öyle olduğuna göre sen de Allah alem öyle düşünüyorsun. Ama ben ailem içinde zannediyorum, hani sizin okuduğunuz, ettiğiniz şeylerin 5 satırını bile okumamış olan insanlar vardır. Kadınlar bile, 80 yaşındaki kadınlar bile gaybubet ediyorlar. Aman şeytanlar çarpar diye gaybubet ediyorlar. Öyle bir hal oldu. Hafizanallah. Dolayısıyla bazıları sadece nefislerini düşünerek, acaba böyle yaparak işin içinden sıyrılabilir miyiz? Antiparantez burada bir şey arz edeyim. Biraz evvel ben İzmir'e gittiğim andan itibaren kahraman olarak tanıdığım, buradaki bazılarının da dedesi, biraz evvel telefonla beni aradı. Onlar saklanıyorlar. Ben onu teselli edeceğime, hocam kurban olayım, bak hiç merak etmeyin. Burada her şey yolunda gidiyor dedi bana. Üzüntümü ifade ettim. Torunun burada bir şey oluyordu, sen yoktun içinde. Olsun be hocam, olsun be hocam. 50 sene evvel tanıdığım adam, gördüm ki zerre kadar değişmemiş, yarım adım geriye atmamış.
Ve bunların dünyanın değişik yerlerinde binlercesi var. 10 binlercesi var. Allah'ın inayetiyle, izniyle onlar başlattıkları o şeyi devam ettireceklerdir. Allah sayılarını çoğalsın. Allah istikamette, devamda onları sabit kadem eylesin. Ama herkes o karakterde olmayabiliyor. Başına gelen musibetlerden sıyrılmak için daha kimi tanıyorsun veya yazıp önüne koyuyorlar. Biz şundan da şüpheleniyoruz. Falan sistemde telefon kullanmış. Filan sistemde telefon kullanmış. Yahu adamın ne konuştuğuna bakılır Allah aşkına. Ne konuştuğu yok ortada sadece. Sistemin kullanılması meselesi. Öyleyse kara kuşu karar. Derdest edin, götürün. İşte böyle bir şeyden korkunca 50 tane yoktan masum insanın ismini alıyorlar, ilaç içiriyorlar. Ve çokları öyle oldu. İlaç içirdi, konuşturdu, sonra götürdü ormanın içine attılar, ölsün diye. Hala isminden bahsedilmeyen 3 sene evvel kim kaçırdığı belli olmayan insanlar var. Dünyanın değişik yerlerinde hasım saydıkları insanları kaçırmak için hususi uçaklar kiralayıp oradaki insanlara etekle para döken hainler var, Nemrutlar var, Şeddatlar var, Firavunlar var. Ve korkuyor, diğer insanlar da korkuyor. Size bugüne kadar yakın durmuş, dost çerçevesinde kalmış. Dolayısıyla bunlar isim verdikleri de olmuştur. Ama şunu samimiyetle söyleyeyim, bunların bütününün sayısı %4'e çıkmaz. Canım o kadar insanların iftihar tablosunu gören insanlar arasında da irtidat eden oldu. Hatta Tüleyha gibi sahabi içinde bulunanlar, hatta saat sonra Müslümanlığını ilan eden Secah gibi kadınlar. Bunlar bile irtidat hadiselerine karıştı. Sonra işin boş olduğunu anladı, döndü geldiler. Allah günün münafık ve mürtetlerine de bu idrak, bu anlayışı ihsan eylesin. Bence bir kere pozitif olarak biz oturup kalktığımız her yerde, nerede olursa olsun, bazı arkadaşlarımız bu işin Allah'ın izniyle uzmanı gibi. Ben kendimi katiyen o arkadaşlar seviyesinde bilemem. Evet, nurları bilme mevzuunda, onlara haşiye nevinde yazılmış şeyler mevzuunda bana ders verecek mahiyettedirler onlar. Gazete çıkaran arkadaşlar, mecmua çıkaran arkadaşlar vardır. Bu tatil günlerini değerlendirerek değişik yerlere gittiler. Ve moralize ettiler o arkadaşları. Rehabilitasyona ihtiyacı olan insanları rehabilite ettiler. Şimdi birinci iş, seviyeli arkadaşlar, ağzı laf yapan arkadaşlar. Ağız güzel şeyler söylemek için yapılmıştır. Buna her uzvu mahulike lehinde kullanmadır eskiler. Her uzuv hangi şey için yaratılmışsa onunla kullanma. Oturduğumuz meclislerde sohbeti cananı yapabilecekler, sohbeti canan yapmalı. Sohbeti canan, bütün konuşmaların kafiyesi taşlandırılmasıdır. Allah, keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz her zaman sohbeti canan olsa. Konuşmalara mevzu olacak Allah varken, Efendimiz varken, Ebu Bekir varken, Ömer varken, Osman varken, Ali varken, Hasan varken, Hüseyin varken, Allah hepsinden binlerce defa razı olsun ve milyonlarca salat ve selamı insanlığın iftihar tablosu üzerine olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Onları dinlendirme varken, gönüllerin onlara kilitlenmesini sağlamak varken, motivasyonunu sağlamak varken, başka şeyleri israfı kelam saymak lazım. Kelamda bile israf etmemek lazım. İsrafsızlık da meseleyi sohbeti canana bağlamak. Keşke sevdiğimi sevse kamu halkı cihan demek. Canım seni Allah gibi sevecek, Peygamberimiz gibi sevecek, görmeyi ne kadar arzu ediyorum.
Hazreti Ebubekir'in ayaklarının altına kaldırım taşı gibi başımı koyayım. Ulan ne güzel taştı bu filan desin o da. Bana bu kadar sahip çıksın. Böyle sultanlarımız varken bizim başka şeylerin arkasına düşmek akılsızlıktır, deliliktir, cinnettir. Allah'ı arama, Allah'ı araştırma, Allah yolunda olma, Resulullah yolunda olma gibi cihanların hazineleriyle değiştirilmeyecek şeyler varken bence cennetin binlerce senesi bir dakika rüyeti cemaline mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemaline talep varken bence o şeylerde ne oluyor ki? Elinin tersiyle rahatlıkla itebileceğine inanıyorum. Elinin tersiyle rahatlıkla itebileceğine inanıyorum. Bütün Türkiye'yi sana verseler elinin tersiyle iteceğine inanıyorum. İkincisi gıybet mevzunda yazılmış eserler var. Gıybetin, iftiranın haram olduğunu temel kaynaklara, kitaba ve sünnete dayandırılarak, o mevzuda yazılmış şerhlere, haşiyelere dayandırılarak onun ne büyük bir vebal olduğunu anlatmak lazım. İnsanı dilinden asarlar. Haksız yere biri hakkında gıybette bulunmuş, iftira etmişse öbür tarafta insanı dilinden asarlar. Ağzına fermuar vururlar. Hafizan Allah. Sonra da elini kolunu bağlar, gayyaya atarlar. Buna meydan vermemek için o mevzuda Allah tarafından gelen o beyanı sadıka, Hazreti Sadık-ı Masduk'un beyanlarına ve onun temsilcilerinin beyanlarına kulak vermek lazım. Bu suretle insanlar o türlü şeylerden Allah'ın izni inayetiyle uzaklaştırmak lazım. Buna eşeddi ihtiyacımız olduğunu vurgulayayım bir kere daha. Bir üçüncü şey, maziye ve mesaibe kader açısından bakmak lazım. Geçmiş şeylere el hayru fî mahtarahullah sözüyle bakılır. Hayır, Allah'ın ihtiyar buyurduğundadır. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Belki sizin hakkınızda şu anda eza, cefa gibi görülen şeyler sizin hakkınızda hayırlıdır. Çektiğiniz şeylerle varsa hatalarınız bunlar bir arınma kurnasından geçmiş gibi bunlar dökülür giderler. Allah huzuruna pirufak olarak gidersiniz. Bela ve musibetlerin el hayru fîmâ vakâh. Hayır nasıl vakı olmuşsa ondadır, bilemezsiniz. Allah'ın takdiri açısından sizler tohumlar gibi dünyanın dört bir yanına saçıldınız. Fideler gibi dünyanın dört bir yanına dikildiniz. Yarın o tohumlar 1'e 10 başağa yürüyecek. O fideler de 1'e 10 çınarlar gibi boy atıp gelişecek Allah'ın izni inayetiyle. Ve Efendimizin size hedef olarak gösterdiği sallallahu aleyhi ve sellem adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir. Bir gün karalarda ulaştığınız şeyleri aşacaksınız. Güney kutupta penguenlerin bulunduğu yere ulaşacaksınız. Gidip onlara da diyeceksiniz, fısıldayacaksınız. Haberiniz var mı? Bir Allah Resulü diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem var. Biz onun namı celilini bir şehbal gibi dalgalandırmak üzere bu kar dünyasını da dikmeye geldik Allah'ın izni inayetiyle. Bunu demeye kadar yolunuz var. Bu yolda yürüdüğünüz takdirde yolun yarısında bile Allah gel dese size, huzurunu alsa oraya varmış gibi size muamele yapar. Oraya varmışların muamelesini yapar. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve terda. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdak. Allahümme ila ma tuhibbu ve terda. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.